kim ulaştırır sana yandım sarı. Yâre kim ulaştırır sana yandım sarı. Yandım aman, güzelsin geçemiyor, sana yandım sarı. Güzelsin geçemiyor, sana yandım sarı. Sen benden geçtin aman, yandım aman, sen senden geçemiyor, sana yandım sarı. Ben senden geçemiyor, sana yandım sarı. Merhaba. Önümüzdeki 1-2 sene boyunca aynı zamanda atölye olacak. Çadırın boyu 12 metre olacak. Eğriler 40'a 40 profilden. 6 tane eğri var. Hepsinin toplam genişliği 24 santim yapıyor. Yani 11 metre 76 santim boşluğu birbirine bağlayarak doldurmam gerekiyor. Her bir sırada 5 parça profil olacak. 11.76'yı böldüğümüzde 2.35 yapıyor. Yani her profilin boyu 2.35 olacak. Eğriler 7 noktadan birbirine bağlanacak. Yani 7 çarpı 5, 35 tane 2.35 boyunda profil hazırlayacağım. Kullandığım müziklerle ilgili güzel geri dönüşler aldım sizden. Biraz bu konuda konuşmak istiyorum. Fao Kaplan'ı dinlettiği müziklerden ötürü takip etmeye başlamıştım. Ve dolayısıyla o müzikler hayatımı değiştirdi diyebilirim. Onun da dediği gibi bence de müzik önemli. Her ruh halinin bir ritmi var. Mutluluğun, mutsuzluğun, durağanlığın, maceranın. Eğer içinde olduğunuz ruh halinin ritmine uygun iyi bir müzik dinlerseniz senkron oluyor ve büyük boşluk dolduruyor. Ölümden sonra ağıt yakarken, bir düğünde göbek atarken duyguyu tamamlayan hep müzik oluyor. Videoları hazırlarken o sıra ne dinliyorsam, o an ruh halim neyse o müzikleri kullanıyorum.
Yani bir nevi ruh halimi de aktarıyorum size. Kullandığım müziklerle ilgili büyük çoğunluğunuz olumlu görüşler belirttiniz. Bu durum çok mutlu ediyor beni. Dinlediğiniz müziğin türü ne olursa olsun iyi müziği fark edip arayıp bulmak, onlardan listeler oluşturmanın bence iyi bir müzisyen olmaktan farkı yok. Yani her biriniz iyi bir müzisyensiniz. Benim hatırı sayılır bir müzik arşivim oluştu ama birçoğunu telif engeli yüzünden size dinletemiyorum. Yeni ve güzel müzikler keşfedebilmeniz için ufak tefek bir şeyler göstermek istiyorum size. Bu anlatacaklarımı zaten birçoğunuz biliyor ve uyguluyorsunuzdur. Ben bilmeyenler için bir kez daha tekrar etmiş olayım. Dinlettiğimiz müziğin hangi parça olduğunu ve kime ait olduğunu bulan programlar var. Bunlardan en popüler olanı Shazam. Shazam'ı ücretsiz olarak telefonunuza yükleyebilirsiniz. Radyoda, televizyonda, oturduğunuz kafede rastladığınız ve hoşunuza giden bir müziği Shazam'a dinleterek parçanın bilgilerine ulaşabilirsiniz. Program çok başarılı çalışıyor. Sokak müzisyenlerini dinletip parçanın orijinaline ulaştığım oldu benim. Programın tek handikapı sadece bir albümde yayınlanmış müzikleri algılaması. Bir albümde yer almayan ya da amatörce kaydedilmiş güzel müziklere ulaşmak için de şöyle bir şey önerebilirim. Ben bir arkadaşın telefon zili sesi olarak kullandığı bu müziği duymuştum ve Shazam'a dinletip parçanın ve sanatçının adını öğrenmiştim. Daha sonra YouTube'da parçayı arattım. Sonra da sanatçının sayfasına giderek diğer parçalarına göz attım. Bu parçaların arasında Mehmet amca ile tanıştım. Mehmet amcayı arattığımda başta size dinlettiğim parçasına ulaştım. Son olarak size tavsiyem, YouTube'da beğendiğiniz bir şey denk gelirse mutlaka yan taraftaki o videonun mix listesine bir göz atın. YouTube nasıl bir algoritma kullanıyor bilmiyorum ama o listede hoşunuza gidecek başka şeyler bulacağınızı garanti edebilirim. Dediğim gibi Shazam Mehmet amcanın herhangi bir albümü olmadığı için onu dinlettiğinizde size bilgi vermeyecektir ama Shazam'la yola çıkıp Mehmet amcaya ulaşmak da mümkün. Normalde 2 haftada bir bölüm yayınlıyorum. Bu bölümü hazırlamıştım ve yayınlayacakken memleketin dört yanını hüzün kapladı. Kullandığım müziklerle neşeli bir bölüm olmuştu. O şekilde yayınlamak istemedim. Sonra da olan bitenlerden kafam yandı. Konsantrasyonumu kaybettim. Anca müzikleri falan değiştirip bölümü yeniden hazırlayabildim. Gecikme için kusura bakmayın. Birkaç gün içinde yeni bir bölüm hazırlayıp telafi etmeye çalışacağım. Kanalın ruhani moderatörü Levent abinin dediği gibi alelüsul olacağına usul usul olsun. Hayat nasıl akıyorsa bu kanalda öyle aksın.
Bu konudaki bütün eleştirilerinizi peşinden kabul ediyorum. Ve bu konuyu kapatıyorum. Teknenin hikayesine kaldığım yerden devam ediyorum. Anatolika'yı Ayvalık'ta çekek yerinde kaderini beklerken bırakmıştık en son. Artık herkesin kesin olarak odun olacağını düşündüğü bir anda Vecdi Bey teknenin haline gönlü daha fazla el vermediği için taliplerinden biri olan Ankaralı Cem Bey'e 2013 yılında Anatolika'yı devretmiş. Cem Bey Anatolika'ya gerçekten çok fazla emek, vakit ve para harcamış. Tekne odun olmaktan sıfır tekne kondisyonuna gelmiş diyebilirim. İlk yapılan iş karinanın temizlenip çürük kaplamalarının değiştirilip yenilenmesi olmuş. Daha sonra armuzlar ve diğer boşluklar epoksi macununa doldurulup zımparalanarak epoksi lamine işlemine hazırlanmış ve sırasıyla epoksi yapıştırıcı ile 2 kat su kontrası üzerine epoksi reçine ve elyaf, onun üzerine epoksi astar ve en son epoksi macun ile lamine edilmiş. Bu epoksi lamine işini çok önemsiyorum ben. Çünkü ülkemizde oldukça fazla sayıda ahşap tekne ya çekek yerlerinde ya marina kışlama alanlarında ölüme terk edilmiş halde çürüyorlar. Ya da yüzer halde olsa bile acil bakıma ihtiyacı olduğu için çok uygun fiyatlarla satılmayı bekliyorlar. Epoksi lamine işleminin çok ucuz olmadığını biliyorum. Ama yüz binlerce liralık tekne ücretlerini düşünürseniz devede kulak denebilecek maliyetlerle sıfır kondisyonda bir tekneye sahip olabilmenin yolunu açıyor bu lamine işlemi. Bu kadar net konuşuyorum çünkü tecrübeyle sabit bilgi net bilgidir. Anatolika'nın laminasyonu 7 yıl önce yapılmış. Tekne bu 7 yılda az badire atlatmamış. Ayrıca birçok denizcinin bu konuda dezavantajı olduğunu söylediği şekilde, yani laminasyonda kullanılan su kontrolleri papeller halinde değil de
plakalar halinde kaplanmış ama bütün bunlara rağmen laminasyon daha dün yapılmış gibi sapasağlam duruyor. Teknenin gövdesinin durumunu detaylı olarak gösterip anlatacağım. Atlattığı badireleri üzerindeki izleriyle izah ederek anlatacağım. Konusu sadece epoksi lamine olan bir bölüm yapacağım. İnternette ürünleri sağlayan firmaların sunduğu bilgiler dışında çok doyurucu ve tecrübe edilmiş bilgi bulamadım maalesef. Her kafadan bir ses çıkmış. Bahsettiğim epoksi lamine konulu bölümü yapana kadar araştırma yapmaya devam edeceğim. Şimdilik size Teknomarin firmasının yaptığı Seddülbahir teknesi restorasyonunu anlatan makaleyi ve yine bu restorasyonu anlatan Naviga'nın hazırladığı videoyu tavsiye edebilirim. Ulaşabileceğiniz linkleri video açıklaması kısmında bulabilirsiniz. Cem Bey karinası gibi güverto üstüne ve kamera içine de epey bir emek vermiş. Teknenin içiyle ilgili çok soru geliyordu sizden. Bu göreceğiniz fotoğraflarla hem 2013'teki Refit'le ilgili bilgi aktarmış olurken hem de biraz olsun merakınızı gidermiş olurum. Son olarak 2013'teki bu kapsamlı refitte çürüyen dümen palası yenilenmiş. Kırılan ahşap direğin yerini 12 metrelik 2 gurjatalı alüminyum bir direk konulmuş. Arma kontrolü için 2 vinç ve Genova arabaları yerleştirilmiş. Motor da 30 beygirlik bir Westerbike ile değiştirilmiş. Bu bölümlük aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.